Mehmet Honer'in söylediği bir şey var. O da değerli danışma kurulu üyemiz, hayal ortağımız, Harvard MIT'de bilim adamı. Şeyi söylemişti. Bazen hızlı gitmeniz gerekiyor. Ve hızlı giderken de yük atmanız gerekiyor. Bazen bazı insanlar o yük atma zamanında hızlı gitmek için kalplerini bırakıyorlar. Ve kalbini bırakan insan çok hızlı kararlar alabiliyor. Çok hızlı gidebiliyor. Hızlı kararlar vermek için kalbinizi bıraktığınızda, onu kenara koyduğunuzda hızlı kararlar alıyorsunuz ama mutsuz, ama sürdürülebilir başarıyı sağlayamayan şirketler, ailelere dönüşüyorsunuz. Sinan Bey YGA'yı oluştururken uluslararası bir kuruluş, liderlik akademisi kurmaya çalışırken İngilizce bir kelime verdi ama benim Gerçek Özgürlük kitabında ona yeni bir isim buldum. Yüreğinden güç alanlar dedim. YGA. Ve çok da hoşuma gidiyor. Çok güzel. Bizim de çok hoşumuza gidiyor. Ve o bakımdan sadece kafandan değil, yüreğinden de güç alma meselesi var. Sinan Bey'in çift kanatlı liderlik dediği zaman bu yaşam yolculuğunda hani için biliyor. Cebin çok güçlü olabilir ama aklın dolu mu? Aklın çok güçlü olabilir ama gönlün dolu mu? Ve gönül nasıl doluyor? O şükür duygusu işte mutluluğun anahtarı. Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamın annesiyle ilgili söylediği çok güzel bir söz var. Buradan okuyacağım müsaadeniz olursa çünkü not ettim kabartma yazıda. Annem inancı samimi ve candan olan bir insandı diyor Çiğdem Hoca. Bu ona sevildiği duygusunu hissettirirdi. Ve o bu duyguyu verdiği için Allah'a şükrederdi. Ve bu içinde sevgi olan bir ilişkiydi. Şimdi biz içinde sevgi olan, ilişki olan bir atmosferde olduğumuz zaman yeşerdiğimizi hissediyoruz. Şu söz çok kıymetli bir söz. Kalpler düzelmedikçe projeler düzelmiyor. Ve sorarsanız Kerim Üstad'ın reçetesini kullanırsak düzelmiş kalbi nasıl tanımlarsınız? Ete kemiğe büründürür müsünüz derseniz düzelmiş kalbi şuradan anlarsınız. Bugün hayatımın en güzel günü, yarın daha güzel olacak umudunda olan kalp, düzelmiş kalp. O yüzden etrafınızı doğru insanlarla çevirmek çok önemli. Çok önemli bir başarı reçetesi. Ve kimdir doğru insanlar derseniz o kalbini bırakmamış, bugününe şükreden ama yarını ile ilgili de umutlu olan ve o yarının daha iyi olması için de hep kendini zorlayan, ekibini zorlayan insanlarla çeviriyor olmak herhalde çok kıymetli. Özgüveni sağlayıp kendini bulmaya çalışırken aslında bulamıyor kendini ama arıyor. Ama yolculuk var. O yolculuğu yaptığı müddetçe mutlu oluyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Onu yapmadığınız zaman çünkü o ortamı kaybettirdiğiniz zaman kişi kendi olmaktan çıkıyor, başkası oluyor. Evet. O başkasılık da ona mutsuzluk getiriyor. Yani gerçekten başarı yaşamında kendi olarak var olabilmek. Tabii burada kritik şey kendim dediğim zaman neyi anlıyorum meselesi var. Şimdi benim geldiğim nokta yaşam bir ekip işi. Ondan dolayı kendim dediğin zaman ekibinin de bilincinde misin meselesi var. Doğan Hocam da yaşam bir ekip işi diyor. Ve bilge kişi bu ekibin farkında ve bu ekibin hakkını yemiyor. Cahil kişi bu ekibin farkında değil ve bu ekibin hakkını yiyor. O yüzden kuru yedik, yaş olduk nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yunus Emre onu niye yazmış? Sorusu da Kerim Üstad'ın anlattığı hikayede var ailesiyle ilgili bence. O tanıklık kısmı Doğan Hocam'ın altını çizdiği çok önemli. Kerim Üstad'ın hem başarılı hem mutlu, çift kanatlı bir insan olmasının sırrını ailesinde tanıklık ettiği şükür duygusuna verdi. Kuru yedik, yaş olduk. Kuru yedik, yaş olduk da Üstad'ın hikayesinden anladığım şikayetçiden şükre doğru bir yolculuk. Kuru yedik, yaş olduk.
kanatlandık, kuş olduk, birbirimize eş olduk ve bu tek başına çıkabileceğin bir yolculuk değil. Bu yolculuk bir ekip işi. O yüzden o bülbüllerle çıkıyor olmak çok kıymetli. Bir kere daha ne olur? Bu söz iyi duyulsun istiyorum ben izleyicilerimiz tarafından. Bülbülle gezen güle, ördekle gezen göle gider. Ve binin üzerinde seminer vermiş bir insan olarak bir seminerle, bir kitapla ya da bir televizyon programıyla hayatın değişmediğini görüyorum. Hayat doğru insanların hayatınıza girmesiyle değişiyor.